videoda boşlukta oyunu bitiriyorum. Yapıların sandıkları duruyor olsa da oyuna bonus sandığının üzerinde başlıyorum. Ve yapacağımız ilk şey alanı büyütmek. Hemen sandığa bakalım ve burada bayağı bir tahta var. Yapmamız gereken şey basit bir mob farmı. Bunun için bir tane çalışma masası yapıyorum. Basamak ve tahtalarla beraber buraya 2x2'lik basit bir mob farmı yapacağız. Ve mob farmımızın ilk hali şu anda hazır. Tabi mobların burada doğabilmesi için bizim bayağı bir uzağa gitmemiz gerekiyor. O yüzden birazcık daha basamak yapıyorum. Ve şimdi buradan uzaklaşmamız lazım. Burada blokları arka arkaya koyarak ilerledim. Ama aradaki blokları kırarak daha uzağa gidebiliriz. Ve ilk kırdığım blok da maalesef düştü. Şimdi buradan alabildiğim kadar tahta almam lazım. Evet, parkur yaparak ilerleyeceğiz ve bu birazcık tehlikeli. Ama moblar ancak bu şekilde doğabiliyor. Şimdi elimdeki tüm tahtalar bitti ve eksi 221'deyim. Mob farmı da eksi 244'te. Yani birkaç blok daha ileriye gittiğimde artık moblar doğabilir. Çünkü Minecraft'taki moblar 24 blok çevresinde oyuncu yoksa doğabiliyor. O yüzden şimdi burada sadece onların çıkmasını bekleyeceğiz. Ve tam karşıda yapıların sandıkları var. Biraz blok elde ettikten sonra oralara gidebiliriz. Bu arada 2 tane mob doğmuş. Mobları yumrukla öldürmem lazım çünkü taş baltayı harcamak istemiyorum. Bu arada mob farmında doğan iskeletler çok işimize yarayacak. Çünkü çıkan kemikleri kemik tozuna dönüştürüp blok üretebiliyoruz. Ayrıca ok ve yay düşürürlerse diğer adımlarda işimize fazlasıyla yarayacak. O yüzden yeni iskeletlerin gelmesini bekleyeceğiz. Bu sırada siz de kanala abone olabilirsiniz. Şimdi yeni moblar doğana kadar timelapse. Evet, 2 tane daha mob doğmuş ve bunların hepsini tek tek kesmek bayağı bir zamanımı alacak. Kemiklerin teker teker gelmesi gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Ve bir saniye, 2 tane iskelet daha doğmuş. Sanırım birazcık şanslıyım. Şimdi sizden isteğim sadece birazcık kemik. Ve bu iskeletlerden de gelen kemiklerle beraber kemik tozu yapıyorum. Ardından bununla da kemik bloğu yapabiliriz. Ve artık adamızı bir blok daha genişletebiliyoruz. 30 dakikada adayı sadece bir blok genişletebildim. Ve bu video benim için çok uzun olacak. Daha fazla bloğa ihtiyacımız olduğu için timelapse. Bir saatin sonunda 21 tane kemik bloğumuz olmuş. Ama iplerde olduğu için hemen bunları da dönüştürüyorum ve 8 tane de yünümüz oldu. Yani sırf bunlar için 1 saat harcadığıma gerçekten inanamıyorum. Sanırım karşıda dungeon var. Elimizdeki bloklarla oraya gidebiliriz. Ama oradan barut ve çürük et gibi eşyalar çıkıyor. Ve bunlarla da adayı büyütemeyiz. Bu tarafta da trial chambers var. Orada da adayı genişletebileceğimiz eşya çıkmıyor. Yine de çok fazla blok elde edersek oraya gidip cevher alabiliriz. Ama dediğim gibi o kadar fazla bloğumuz yok. Sanırım en mantıklı şey daha fazla blok elde etmek. O yüzden elimdeki bloklarla mob farmını genişletiyorum. Son olarak buraya da blok koyduğumuzda mob farmımız artık daha büyük. Ne kadar kötü gözükse de ileride daha iyisini yapacağız. Şimdi mob farmını genişlettim. Bakalım aynı sürede ne kadar bloğumuz olacak. Çünkü moblar az önce 4 bloğun üzerinde doğabilirken şu an 18 bloğun üzerinde doğabiliyorlar. Yani artık daha fazla blok elde edebiliriz. Eşyaları kasmak bu sefer çok daha kolay oldu. Envanterimde bu kadar eşya varken sandıkta bu kadar eşya var. Ve bunlarla bayağı bir blok yapabiliriz. Tüm kemik tozlarını yerleştiriyorum ve 64 tane kemik bloğu ürettim. Sırada ikinci adım var ve amacımız etrafı keşfetmek. Hemen chunkları açıyorum çünkü dungeon veya trial chambers'a gitmek çok da mantıklı değil. Ve yukarıda bir tane iksir tezgahı var. Ama şu an 0. katmandayız ve yukarıdaki köye çıkmak için yeterli bloğum var mı emin değilim. Yine de yukarıdaki sandıklardan fidan bulursak çok daha hızlı gelişebiliriz. O yüzden tam olarak buradan yukarıya doğru çıkmaya başlıyorum. Umarım bloklar sandıklara kadar yeter. Hadi buradan sandığa yetişir miyim? Ve açıldı. 4 tane zümrüt ve yemekler var. Şimdi diğerine de gideceğiz. O yüzden buradan gün toplayabilirsem çok iyi olacak. Ve şimdi sıra diğer sandıkta. Bakalım içinde ne varmış. Bunda da zümrütler var. Ve ilk fidanımızı da aldık. Sandıktan fidan almış olsak da büyük bir sıkıntımız var. Fidanı ekebileceğimiz toprağımız yok. Bunu çözmek için bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden 3. adımımız toprak elde etmek. Ama nasıl elde edebiliriz ki? Minecraft'ta toprak nasıl elde edebilirim? Minecraft'ta toprak elde etmek için birkaç yol var. En yaygın yöntem kazma ya da el ile toprak bloklarını... Hayır ondan bahsetmiyorum. Tamamen boşlukta bir dünyadayım ve burada toprak bloğu elde etmem
etmem lazım. Tamamen boş bir dünyada toprak elde etmek için yaratıcı modda blokları doğrudan envanterden alabilirsin. Eğer hayatta kalma modunda oynuyorsan önce ağaçlardan odun toplayıp bir çalışma masası yapman gerekebilir. Evet, sanırım hala daha zeki değil. Toprak elde edebilmek için tüm senaryoları araştırdım ve tayga biyomundaki Podzol bloğunun tüccar köylü tarafından satıldığını gördüm. Yani ağacı yetiştirmemiz için gereken tek şey sadece bir tane tüccar köylü. Şimdi aşağı inmem lazım. Tam burada tüccar köylünün bizi ziyaret etmesini bekleyeceğim. Ve artık adada yalnız değilim. Çünkü bir tane tüccar geldi. Hem de lamalarıyla beraber. Kayışlarının neden koptuğunu bilmiyorum ama bunları da kullanabiliriz. Neyse abi, sen ne satıyorsun? İşte bu. Podzol ve orman ağacı fidanı satıyor. İkisini de alıyorum ve ilk ağacımızı büyütüyorum. Şimdi burada bayağı bir odun kasmamız lazım. Ayrıca gidemediğimiz her yere de gidebileceğiz. Hemen yeni fidanları da ekiyorum ve bunları da büyüttüğümüzde artık bayağı bir odunumuz olacak. Şimdi topladığım odunları basamak yapıyorum ve adamızı büyütebiliriz. Artık burada daha rahat dolaşabileceğiz. Ama bize bu kadar tahta kesinlikle yetmeyecek. O yüzden bu ağaçları da büyütüyorum ve biraz odun kıralım. Şimdi bayağı bir odun topladık ve bunları basamak yapıp karşı adaya geçebiliriz. Videonun başından beri buraya gelmek istiyordum ve geldik sonunda. Mesela burada patlayıcı zayıflık iksiri varmış. Yani işime yarayacağını düşünmüyorum ama yine de aldım. Aslında daha çok bunların içindeki şeyler işime yarar. Şimdi burada bayağı bir dikkatli olmam gerekiyor, yoksa düşersem ölürüm ve tüm eşyalarım gider. Evet, öncelikle bunun içerisinde ne varmış? Oo, zümrüt var. Peki senin içinde ne var? Elmas. Buradan topladığımız eşyalarla kendimize demir set yapabiliriz. Gerçi set yapsak da hasar yiyebileceğimiz bir şey yok. Buradaki tüm çömlekleri topladım ve elde ettiğim şeyler bunlar. Çömleklerden 2 tane sınama anahtarı çıktı. Bununla senin kilidini açsak peki neler verecek acaba? Zümrüt verdi, kalkan da verdi ve bu kadar. Peki sen bize ne verirsin? Zümrüt verdi ve zümrüt verdi. Sanırım kasa açma işinde pek de şanslı değilim. Artık çok fazla zümrütümüz var. Keşke tüccar köylü uzaklaştığımız için yok olmasaydı. Artık 16 tane demirimiz ve çok fazla odunumuz var. Ama yemeğimiz oldukça az. Şimdi tüccar köylü kaybolduğu için tekrar beklememiz gerekiyor. Burada beklerken 2 tane tüccar köylü geldi. Ancak toprak veya su kovası satmıyorlardı. Biraz daha beklemeye başladım ve 3. tüccar köylü geldi. Ama nedense kayışlar 2'dir yerde. Hala da bunun neden olduğunu anlamış değilim. Peki ne satıyorsun? Su kovasıyla toprağı aynı anda satıyor. Hemen buradan 2 tane kova alıyorum ve geriye kalan tüm zümrütlerle de toprak alıyorum. Sıradaki adımda basit bir ev, mob farmı ve tarla yapmamız lazım. O yüzden bu çirkin mob farmını yok ediyorum. Evi tam olarak ortaya yapacağım ve diğer şeyler de adanın etrafında olacak. Elimdeki eşyalarla bu şekilde bir ev yaptım. Yani görüntüsü çok iyi olmasa da iş görüyor en azından. İçeriye sandıklarımı yerleştirdim ve buradan da üretim yapabiliriz. Ne kadar ev yaptım desem de camları yok. Maalesef kum veya kırık taş elde edemiyorum. O yüzden de kum eritip cam yapamam. Neyse, buraya bir tane yol yapacağım ve buradaki yoldan mob farmına gidebileceğiz. Burayı yaparken 2 tane mob farmını birleştirsek nasıl olur diye düşündüm ve aslında fena olmaz. Tabii şimdi 22 blok yukarıya çıkmamız lazım. O yüzden blok koymaya başlayalım. Ve buraya suları yerleştirebiliriz. Şimdi buraya tuzak kapılarını da yerleştiriyorum. Buradaki işimiz de bittiğine göre etrafını kapatmamız lazım. Yani o da çok zor değil. Sadece birkaç saniye. Sonunda mob farmını tamamladık. İkili mob farmımızın olması gerçekten çok havalı. Buraya da hemen küçük bir tarla yapacağım. Yani aslında çok fazla toprağımız yok ama yine de idare eder. Ve son olarak buraya da ağaçlarımızı ekeceğim. Bence adamız gayet güzel oldu. Adayı büyüttüm, tarla ve ağaç adaları yaptım. Ayrıca çalışan bir mob farmımız var. Birkaç vuruş yaptığımda hemen 31. seviye oldum. Bu görevi de tamamladığımıza göre sıradaki görevimiz Nether'a gitmek. Dünyada lav olmadığı için obsidiyeni nasıl elde edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Öncelikle yine ChatGPT'ye soruyorum. Minecraft'ta boşluk dünyasında obsidiyeni nasıl elde edebilirim? Minecraft'ta obsidyen elde etmek için lav ve su kullanılır. Lav kaynağının üzerine su dökersen obsidyen oluşur. Sanırım hala o kadar zeki değil. Wiki'ye baktığımda da obsidiyeni köylerdeki demircilerden veya yıkılmış portallardan bulabiliriz. O yüzden en mantıklısı dünyayı keşfetmek. Bunun için burada ağaçları tekrardan büyütüyorum ve buradaki odunları aldıktan sonra yıkılmış portal sandığı bulmamız lazım.
Köy veya yıkılmış portalları yeryüzünde daha fazla buluruz. Gerçi yeryüzü yok ama neyse, yukarıya çıkmamız lazım. Oyunun başındaki yere tekrardan geldik. Burayı özlemişim. Şimdi buradaki sandıkların hepsi köy sandıklarıydı. Ama hepsinden uzak bir tane sandık var. Umarım bu yıkılmış portaldır ve yanlış düşünmüyorumdur. Sırf bunun için geldim ve sandıktan bir tane obsidyen çıktı. Evet, sadece bir tane. O yüzden etrafı daha fazla keşfetmem lazım. Burada da bir tane sandık var. Umarım bu yıkılmış portal sandığıdır. Bakıyorum ve 7 tane obsidyen daha var. 2 tane daha obsidyen bulduktan sonra Nether'a gidebiliriz. O yüzden blok koymaya devam. Burada 2 tane sandık var. Yüksek ihtimalle yıkılmış portal sandıkları değiller. Evet, aynı dediğim gibi. Aramaya devam. Yapacak bir şey yok. 2000 years later. Burada da bir tane sandık var ve yıkılmış portala benziyor. İşte bu, 3 tane obsidyen var. Artık Nether portalı yapabiliriz. Hemen suyu yerleştiriyorum. Hadi şimdi aşağı inelim. Portalı tam olarak buraya yapma kararı aldım. Yani 4. adamız portal adası olacak. Normalde portalı 3x3 yapacaktım. Ama 11 tane obsidyenim var. O yüzden şimdilik 2x2'lik portal yapıyorum. Bunları da yerleştiriyorum ve portalımız hazır. Ama büyük bir sıkıntımız var. Ben bu portalı nasıl yakacağım? Yani demir külçemiz var aslında. Az önceki sandıktan çıkan çakmak taşını almayı unutmuşum. Sanırım obsidyenleri görünce heyecanlandım. O yüzden sandığın yanına geri dönüyorum. Ve sonunda geldik. Çakmak taşını alıyorum. Çakmak taşı ve çeliği üretiyorum. Şimdi tekrar geri dönmem gerekiyor. Ve artık Nether'a gidebiliriz. Ve olması gerektiği gibi Nether'da tamamen bomboş. Öncelikle buraya güvenli bir platform hazırlamamız lazım. Sıradaki adım Fortress'ı bulmak ve Fortress'ta spawner var mı emin değilim. Bunu öğrenmenin tek yolu da etrafı araştırmak ve bunun için tekrardan blok koymam lazım. Artık ne kadar blok koymak istemesem de... Bir dakika, şu an mavi ormana geldim. Ben Fortress arıyordum ama endermenleri bulduk. Buraya endermenlerin doğabilmesi için bir alan inşa ediyorum. Şimdi buraya hazırladım. Birazcık ileriye gideceğiz ve burada bir tane sandık var. Nether'da sandıklar 3 farklı yerde çıkıyor. Fortress, Bastion veya yıkılmış portal. Yani %33 ihtimalle burası Fortress olabilir. Oraya gidip öğrenmemiz lazım. Ve şimdiden bayağı bir enderman çıkmaya başlamış. Onları da keseceğiz ama yanımızda Fortress var mı bakmam lazım. Bayağı bir yaklaştım ve burada bir tane spawner var. Spawner varsa yıkılmış portal olamaz. Yani Fortress olma ihtimali %50. O yüzden hızlıca oraya yol yapmam lazım. Geldim ve Blazer doğdu. Fortress'a gelmişiz. Şimdi spawner'ın altına Blazer'i kesebilmek için bir platform yapmalıyım. Ve tahta bloklarla da yapamam. Çünkü Blazer yolu yakabilir. O yüzden geriye dönüp farklı bir şeyler almam lazım. Şimdi bana yanmayan bir şeyler gerekiyor ve sandıklara baktığımda herhangi bir şey yok. Yani buradan zümrütleri dönüştürebilirim ama 5 tane zümrüt geliyor. Tüm kemik tozlarını dönüştürünce 11 tane kemik bloğumuz oldu. Ve hatırladığım kadarıyla da sandıklar yanmıyordu. 13 tane de sandığımız var. Blazer'i rahatça kesebilmek için bir tane de elmas kılıç yapıyorum. Endermenler için bir tane tekne ve Blazer için de bu bloklar. Umarım başarılı olabilirim. Blazer doğmadan önce kemik blokları, zümrüt ve sandıkları yerleştiriyorum. Artık Blazer'i rahatça kesebilirim. Ve ilk Blaze çubuğu da aşağı düştü. Tamam, şimdi alanı birazcık daha büyütüyorum. Blazer'i dikkatlice kesmem lazım. Hadi, ilk Blaze çubuğumuzu aldık. Çok fazla Blaze çıkıyor bu arada. Seni de kesiyorum ve ikinciyi de aldık. Hadi, senden de dördüncü, işte bu. Canım çok azaldı. Altın elma yiyorum ve kalkanım da kırılmak üzere şu anda. Sadece bir tane Blaze çubuğu kaldı. İşte bu. 6 tane Blaze çubuğu aldım. Artık burada işimiz bitti. Son olarak Ender incisi kasmak var. Ve bu kesinlikle en kolayı. Ve sonunda 12. Ender incisini de aldım. Hemen bunları Ender gözüne dönüştürüyorum ve artık eve dönebiliriz. Gözü attığımda bu tarafı gösteriyor. Tabii gözü kaybetmeseydik iyiydi. Stronghold binlerce blok uzakta olduğu için çok fazla odun toplamam gerekiyor. Ve oyunu bitirmeden önce adanın ilk haline bakın. Şimdi de böyle. Yola çıkmadan önce okumu ve yayımı alıyorum. Başta dediğim gibi bunlar lazım olacak. Çok uzun bir yol yapacağımız için buradan birazcık iskelet kesiyorum. Aldığım kemikleri dönüştürüyorum ve burada ağaçları kesiyorum. Şimdi son adımımıza geldik. Ejderhayı kesmemiz lazım. Bunun için bu yolu kullanacağım. Daha sonra şuraya doğru çapraz gideceğim. Ve son kez blok koymaya başlayalım. Ve yanlış görmüyorsam ileride bir tane portal var. Boşluğun içinde başlayıp oyunu bitirmeme çok az kaldı. Umarım portalın üzerinde bir tane göz vardır. Hadi. Ve bir tane göz var. Hemen diğer gözleri de hızlıca yerleştiriyorum. Ve artık ejderhayı kesmeye gidebiliriz. İleride ent kristallerini görebiliyorum. Kuleler olmadığı için havada duruyorlar. Yani onları hızlıca okla patlatabiliriz. Tabi yanımdan ejderha geçiyor. Umarım saldırmaz. Evet, ejderhanın inebilmesi için bir yer var burada. Ve kuleleri de hızlıca patlatabiliyoruz. Ama önce kendimizi güvenli bir yer inşa etmemiz lazım.
Eğer ejderha doğrudan üzerime gelirse bunun içine gireceğim ve burayı kapatacağım. Umarım hiç ölmeden bitirebilirim bu oyunu. Şimdi sırada diğer kuleler var. Son kuleyi de patlatmamız lazım. İşte bu. Aşağı atlayıp aslında onu kılıçla öldürebilirim. Ama beni oradan fırlatırsa boşluğa düşerim. O yüzden oklamak en mantıklısı. Bir dakika, ejder bana doğru geliyor. Kaç. Endermanler lütfen çekilin. Şimdi seni buradan oklamaya devam edeceğim. Hadi, son vuruşu kaldı artık ve işte bu. Boşlukta başlayarak ejderhayı kestim. 13 saattir bu videoyu çekmek için uğraşıyorum. Emeğimin karşılığı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.